Herkese merhaba. Bugün öyle bir hikayeye dalıyoruz ki üç büyük dinin temelini hem sarsıyor hem de birleştiriyor. Hz. İbrahim'in o meşhur, o en büyük iman sınavını masaya yatırıyoruz. Bu sınav Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için tam bir mihenk taşı. Ama hikayenin tam merkezinde öyle bir soru var ki bu üç geleneğin yollarını keskin bir virajla ayırıyor. İşte o ilahi emir bu. Düşünsenize, bir babanın alabileceği en zorlu, en akıl almaz sınavın ta kendisi. Ve bu emrin hemen ardından binlerce yıldır teologları, filozofları ve inananları meşgul eden o büyük soru geliyor. İsmail mi yoksa İshak mı? Bakın bu öyle basit bir teolojik detay değil. Bu soru, İbrahimi geleneklerin tam ortasındaki en derin çatlaklardan biri aslında. Şimdi gelin bu ayrımın kökenlerine inelim ve her bir geleneğin masaya neler koyduğuna yakından bakalım. Peki, yol haritamız ne? Önce hikayenin ortak noktasına bakacağız. Sonra İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık anlatılarına ayrı ayrı dalacağız, argümanları bir karşılaştırıp en sonunda da bu kadar farklı yolun aslında nasıl ortak bir mesaja çıktığını hep birlikte göreceğiz. Evet, ilk durağımız bir iman sınavı. Ama durun, kim kurban edildi sorusuna atlamadan önce kurban kelimesinin kendisi ne anlama geliyor? Önce bunu bir anlamamız lazım. Bakın, işin ilginç yanı kelimenin kökeninde saklı. Arapçada kurban kelimesi yaklaşmak kökünden geliyor. Yani olay kızgın bir tanrıyı yatıştırmak için verilen bir rüşvet falan değil. Tam tersi, tanrıya daha da yakınlaşmak için yapılan bir adanmışlık eylemi. İşte Hz. İbrahim'in o akıl almaz sınavının özü de tam olarak bu. Peki, gelelim Kur'an'ın anlatısına. İslam geleneği bu olaya nasıl bakıyor? Kur'an kıssayı oldukça detaylı anlatıyor aslında ama tam merkezde çok kritik bir belirsizlik bırakıyor. İşte o kilit nokta. Kur'an'da kurban edilmesi istenen oğlun adı geçmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Metin bu konuda sessiz. Bu sessizlikte haliyle İslam alimlerini metnin satır aralarına, diğer ipuçlarına bakmaya itmiş. Peki çoğunluk neden bu kişi Hazreti İsmail'di diyor? Gelin delillere bakalım. Yani toparlarsak İslami bakış açısı aslında bir yapboz gibi. Metindeki ipuçlarını, Mekke ile olan o coğrafi ve ritüel bağlantıları, bir de oğulların doğum sırasını bir araya getiriyor. Elbette İslam içinde İshak'tı diyen küçük bir kesim de var ama bu delillerle İsmail tezi çok daha ağır basıyor. Tamam, şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım ve rotamızı Tevrat'a çevirelim. Yahudi anlatısında, yani Tekvin kitabında durum nasıl? Şunu söyleyeyim, Kur'an'daki o belirsizlikten eser yok burada. Metin bize çok daha net bir resim çiziyor. Yani en ufak bir şüpheye bile yer bırakılmamış. Tekvin kitabı, oğul İshak'tı diye defalarca altını çize çize söylüyor. Bu da haliyle bu olayı Yahudi inancının temel direklerinden biri yapıyor. Hatta bu olayın Yahudilikte özel bir adı var, akeda, yani bağlama. Bu sadece bir hikaye değil, adeta inancın kalbine dikilmiş bir anıt gibi. Mutlak imanı, tam bir teslimiyeti simgeliyor. Hatta o kadar önemli ki Yahudi yeni yılı olan Rosh Hashanah'da duaların ana temasıdır. Peki Hristiyanlık? Malum Hristiyanlık da Yahudi kutsal metinlerine temel alıyor. O zaman yeni ahit bu İsa'nın bağlanması olayına nasıl bir anlam yüklüyor? Hristiyan teolojisi için bu olay çok daha büyük bir şeyin habercisi. Bir tür öngörü. Yani İsa'nın kurban edilmesi, yüzlerce yıl sonra yaşanacak olan Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişinin bir fragmanı, bir yansıması olarak görülüyor. Ve kurulan paralellikler gerçekten de çok çarpıcı. Düşünün, bir baba biricik, sevgili oğlunu feda etmeye hazır. Oğul, babasının iradesine tamamen teslim oluyor, hatta kurban edileceği odunları kendi sırtında taşıyor. Tıpkı Hazreti İsa'nın kendi çarmıhını taşıması gibi. İşte bütün bu detaylar Hristiyanlık için bu hikayeyi İsa'da gerçekleşen ilahi bir kehanete dönüştürüyor. Evet, üç gelenek, üç farklı yorum gördük. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Gelin bu büyük tartışmanın merkezine inelim ve İsmail ile İshak tezlerinin delillerini şöyle yan yana koyup bir karşılaştıralım. İşte bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Anlaşmazlığın kalbi burada atıyor. Bir yanda zaman çizelgeleri, diğer yanda coğrafya ve en tepede de kutsal metinlerin yorumu. Tam bir çatışma alanı. Ama bakın, her iki tarafın da iddiası kendi içinde müthiş tutarlı.
Çünkü bu sadece oğul kimdi tartışması değil, bu aynı zamanda miras kime ait, kutsal soy kimden devam ediyor gibi çok daha derin kimlik sorularının da bir cevabı. Peki, bu kadar farklılığa baktık, bu kadar keskin ayrım noktalarını gördük. Acaba tüm bunların ötesinde bu üç inancı birleştiren ortak bir miras, ortak bir mesaj olabilir mi? İşte tam bu noktada anlıyoruz ki belki de asıl mesele kim olduğu değil, neden olduğudur. Oğlun adının İsmail ya da İshak olması tartışması bir yana, hikayenin özü, ana fikri üç gelenekte de aynı kalıyor. İlahi iradeye sorgusuz sualsiz mutlak bir teslimiyet. Ve bakın bu ne kadar ilginç. Bu dinlerden birinin yani İslam'ın adının kendisi tam olarak bu hikayenin ana temasını özetliyor. İslam yani teslimiyet. Tıpkı Hazreti İbrahim'in o her şeyi bir kenara bırakan güven dolu teslimiyeti gibi. Yani aslında hangi pencereden bakarsak bakalım bu hikayenin evrensel temaları hep aynı. Bir yanda akıl almaz bir emir karşısında bile sarsılmayan bir inanç var. Diğer yanda bedeli ne olursa olsun gösterilen tam bir itaat. Ama en önemlisi en sonda kendini gösteren o ilahi merhamet. Tanrı'nın aslında insan kurbanı istemediğini göstermesi. Ve tabii ki bu imanın karşılığında Hz. İbrahim'in dünyayı değiştiren o büyük mirasla ödüllendirilmesi. Peki, eğer ders teslimiyet ve merhametse, o zaman oğlun kimliği üzerine yapılan bu asırlık tartışma bize bugün iman, soy ve miras hakkında ne anlatıyor? Bu da üzerine düşünmeye değer bir soru. Evet, Hazreti İbrahim'in kurbanı üzerine yaptığımız bu derinlemesine yolculuğun sonuna geldik. Anlaşılıyor ki gelenekleri ayıran o ince detayların ötesinde hepsini birleştiren, milyonlarca insana ilham vermeye devam eden çok daha büyük, ortak bir iman mirası var. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.